Hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Philips'in S3133 modelle tıraş makinesini inceleyeceğiz. Kutu açılımını yapıp daha sonra da ıslak ve kuru tıraş testlerimiz olacak. Sizlere aynı zamanda nasıl kaliteli, nasıl keyifli ve nasıl acısız bir tıraş olacağınızı anlatacağım. Ben bu tıraş makinesini Amazon'dan 888 liraya indirimdeyken aldım. Çok büyük indirim vardı Amazon'da. Ama gerçek fiyatı yani diğer sitelerde de aşağı yukarı aynı. Siz isterseniz yine de diğer sitelerde bir bakın. Ben işim gereği ve sakal sevmediğimden dolayı hemen hemen her gün tıraş oluyorum arkadaşlar. Ve cildim de hassas denilebilecek bir yapıya sahip. Çok uzun zamandır istediğim bir şeydi tıraş makinesi. Yani ne kadar istediğimi size anlatamam. Çalışır çalışmaz da paramla aldığım ilk şey oldu kendisi. Şimdi kutu açılımına geçeceğiz birazdan. Bakalım fiyat performans olarak alınabilecek en iyi ürün bu mu? Yoksa daha iyi bir alternatif var mı? Ben deneyimlerime dayanarak memnun kaldım mı üründen yoksa memnun kalmadım mı? Hepsini göreceksiniz. Dilerseniz kutu açılımına geçelim. Evet, tekrardan selamlar sevgili dostlar. Bizi bilenler bilir, biz kutu açılışlarımızı komando bıçağımızla yaparız her zaman. Şu şekilde hemen çıkartıyoruz. Görüyorsunuz. Bunu kenara alalım. Kendisi dünyanın en kör bıçağıdır. Ama kutu açılışlarımızda bize her zaman önderlik eder. Evet, kutuya şöyle bakalım isterseniz. Philips markasının 3000 serisinden S3133/51 modelimiz görüyorsunuz. Kutuda oynar 5 boyutlu bir başlık olduğu söyleniyor. 60 dakikalık şarj etmenizde yani 1 saatlik tıraş süresinin olduğunu ve ıslak kuru seçeneklerinde olduğunu görüyorsunuz. Burada Almanca sanırım. Yok, Almanca değil bu. Fransızca mı? Fransızca bir şeyler yazıyor aynen. Tam da emin değilim. Dilerseniz kutuyu açalım. Nereden açalım? Burada. Hiç de gerek yok aslında bıçağı ama biz gene de göreneklerimize sabit kalıp bu şekilde açacağız. Evet, sonunda açtık arkadaşlar. Komando bıçağımız sağ olsun her zamanki gibi. Şimdi şuradan açıyoruz bir de. Hadi, kutu açmak bu kadar zor bir şey olmamalı ya. İşte bu. Bu kadar. Hemen bıçağımızı kenara alalım. İşte bu. Hazırsanız. Ben hazır değilim galiba. Çıkmıyor çünkü. Evet, kutuyu açmamışım. Boş bu. Kenara alalım şöyle. Burada garanti belgesi. Bu niye Rusça ya? Yunanca mı bu? Yunanca lan bu. Arkadaşlar galiba dolandırıldık. Şaka yapıyorum ama neden Yunanca olduğunu anlayamadım. Onu bir kenara koyayım. Burada sanırım kullanma kılavuzu. Çok uzun. Ama biz Türklerin biliyorsunuz bununla işi yoktur. Bu ne? Bakalım. Bu da Almanca. Niye her dilden bir şey var ya? Hayır, İngilizceyi zar zor söktük zaten. Bir de başımıza yeni icatlar çıkarıyorlar. Bu ne? Ne yapıyoruz? Kullanım şeyi. Allah Allah. Az önceki neydi? Ve Türkçe yok arkadaşlar. Kullanma kılavuzunda harika. At bakalım. Bu ne? Eğer diyor kaydolursanız Philips.com'dan 90 günlük
Yok. 90 gün içerisinde kayıt olursanız ekstra 1 yıllık garanti süresi veriyoruz diyor. Bunu bir deneyeyim. Bunu bir denemem lazım. Şuradan oluyorum galiba. Evet, sonunda geldik. Herkesin beklediği kısma. Bir adet adaptör. Philips'in klasik adaptörü zaten arkadaşlar. Burada ne var? Makasla kesmeyiniz yazıyor. Harika. Bizim Türk milleti için koyduklarını yemin edebilirim. Uzunluğunu şöyle göstereyim size. Siz aşağı yukarı bir tahminde bulunmak gerekirse 1,5 metre vardır ya da 1 metre. 1 metre vardır ya. 1 metre, 1,5 metre. Gayet yeterli bu arada uzunluğu. Adam olana çok bile. Bu ne? Koruma başlığı mı bu? Sanırım koruma başlığı. Çok güzel bir detay ya. Böyle bir şey açıkçası beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse. İşte geldik. Dırın 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 dırın. Islak ve kuru yazıyor. 5D, 5 boyutlu. Dizaynı güzel. Bakalım plastiği nasıl? Yani elinizden kaymaz gibi. Bu ne? Şarjdayken kullanamıyormuşuz arkadaşlar. Merak edenler için. Ama şunu çıkartalım. Çok çirkin duruyor bu ya. Bunu niye buraya yapıştırmışlar ki? Kolay çıkıyor. Tamam, sorun yok. Elinizde kaymayan bir yapısı var. Bu taraflar bu şekilde plastik sanırım. Şarjı var mı? Tabii ki de yok. Şuraya basarsak gördüğünüz gibi açılıyor. Oturtma sesini duyuyorsunuz. Burada bir adet favori alma kısmı var. Nasıl açılıyor? Direkt açıyor muyuz? Zorlamak da istemiyorum açıkçası şu an bilmediğim için ama. Evet. Zorlamamak en iyisi. Birazdan bakarım kullanma kılavuzunda nasıl açılıyormuş. Tasarımı gayet güzel bu arada. Yani tutuşu olsun, olsun. Şu şekilde. Böyle güzel oturuyor. Bakalım şarj edelim. Ne kadar şarj etmem gerektiğini bilmiyorum. Birazdan teknik bilgileri size bunu şarj ettikten sonra anlatacağım. Daha sonra şöyle bir olayımız olacak. Biliyorsunuz ki biz ürün incelemelerimizde, kutu açılışlarımızda genellikle en ince ayrıntısına kadar yapmaya çalışırız ki diğer YouTube'daki videolardan daha farklı olsun. Ve izleyicilerimizin aklında en ufak bir soru kalmasın diye. O yüzden birazdan daha detaylı bir şekilde nasıl kullanıldığını, özelliklerini, detayları uzun uzun konuşacağız ve kuru ve ıslak testimiz olacak. Bir gün kuru bir şekilde bununla tıraş olacağım. Keri sakalla. Bir günde bildiğiniz gibi işte tıraş köpüğüyle ıslak bir şekilde testimiz olacak. İki sonucu da göreceksiniz. Evet sevgili dostlar, şu anda 1,5-2 günlük bir sakalım var. Keli sakal görüyorsunuz. Ve yüzümün de jiletlerden her gün tıraş olmaktan nasıl tahriş olduğunu, lekelenme, sivilce lekesi yaptığını da görüyorsunuz. Bakalım bu makine bunlara bir çözüm olacak mı? Yaklaşık 1 saat kadar şarj ettim. Zaten 1 saatlik şarj süresiyle size yine aynı şekilde 1 saatlik tıraş süresi sunuyor makine. 5 dakikada yani makinenin iddiasına göre, firmanın iddiasına göre 5 dakikada bir tıraşınızı halledecek kadar şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj desteği var makinenin. İsterseniz görelim bakalım kuru şekilde nasıl tıraş oluyoruz. Şöyle ufak daireler şeklinde başlayalım. Çok ses çıkarmıyor bu arada makine. Güzel. Şu an salonun ortasında tıraş oluyorum. Yorumlardan okuduğuma göre bu kılı tüyü hep
makina içinde tutuyor. O yüzden göreceğiz bakalım. Gerçekten öyle mi? Bu arada makinenin ya da makinenin artık nasıl diyorsanız Power Cut jiletleri teknolojisiyle 27 jiletini birden kendi kendine bileyliyor arkadaşlar. Jiletleri paslanmaz çelikten. Bakın şu an bile bayağı iyi bir sonuç aldık. Ama bir dakika geçti. Bir dakika geçmedi bile hatta. Benim en korktuğum bölge çene ve çene altı boyun bölgesi. İlk birkaç gün eğer cildiniz makineye alışık değilse cildinizde birkaç gün hafif tarihler olabilir. Benimkinde de olur büyük ihtimal. Bu benim ilk makinem çünkü. Ama ondan sonra cildiniz alıştıktan sonra geçecektir. Şu ana kadar bir acı yok. Evet arkadaşlar, şu anda 15 dakikalık detaylı bir tıraştan sonra yüzüm bu şekilde. Boyun kısımlarında biraz zorlandım açıkçası ve kesemediğim yerler var, görüyorsunuz. Bir saniye şöyle bir almayı deneyelim. Bayağı uğraştım aslında ama boyunda biraz zorlandı. Bu 3 bıçaklı tıraş makinelerinin bence en büyük sıkıntısı bu. Şu anda ıslak makine, yıkadım en son makineyi. Bu arada makine full burada tıraş oldum salonda. Yerde herhangi bir kıl tüyü bir şey yok. Makine tüm sakalı içine hapsediyor arkadaşlar. Ama sık sık kapağını açıp o kıl tüyü boşaltmanız lazım. Dediğim gibi boyun kısmı biraz zor oluyor. Ya da bilmiyorum, ben henüz deneyimsiz bir makinede. Ama şu şekilde durup hani biraz gıdınızı çıkarıp şöyle tıraş olursanız biraz daha rahat olabilir. Açıkçası şu an ben memnunum performanstan, sonuçtan. Şu an elime bir sakal gelmiyor. Bir takılma, bir şey olmuyor. Şu an pek bir yanma da hissetmiyorum açıkçası. Pek bir yanma falan yok. Çok hafif bir yanma var açıkçası, doğru söylemek gerekirse. O da dediğim gibi belki cildim makineye alışık olmadığı içindir. Zaten benim hassas bir cildim var arkadaşlar. Jilette de bakın görüyorsunuz, daha önce dün tıraş olduğumda şuralarda şöyle yaralar şeyler çıktı. Hem cildim hassas hem de benim sakallarım biraz sık ve gür olduğu için şu an böyle iz bırakabiliyor, sakal izi. Ben normalde jilette de tıraş olduğum zaman ters düz tıraş olurum her zaman. Bir jilet etkisi yok. Ama olmasını da bekleyemezsiniz zaten. Şuramda kirpik var. Bir jilet etkisi de bekleyemezsiniz zaten ama bence bu fiyata alınabilecek en güzel ürünlerden biri. Bir de birkaç gün sonra sizler için köpüklü ıslak kullanımını çekeceğim. Tabii siz şu an izleyeceksiniz bunu. Dilerseniz bir de köpüklü performansına bir göz atalım. Tekrardan selamlar sevgili dostlar. Şimdi makinamızda ıslak tıraşı deneyeceğiz. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şimdi ben jilette nasıl tıraş oluyorum? Aynı zamanda doğru bir tıraş, yani benim kendimce bulduğum tarifi sizlere anlatacağım. Önce ılık suyla, biraz sıcak olsun hatta, biraz sıcak suyla sakallarınızı yumuşatıyorsunuz. İmkanınız varsa tıraş öncesi duş alırsanız sizin için daha iyi olur sakallarınızın yumuşaması açısından. İmkanınız yoksa ılık suyla sakallarınızı iyice yumuşatın. Özellikle boyun bölgelerinize ekstra çaba sarf edin. Suyun sıcak olmasının şöyle bir önemi var.
Sıcak su aynı zamanda yüzünüzdeki gözenekleri büyüteceği için sakallarınızın da yumuşamasında yardımcı olacaktır. Öncelikle sakallarımızı yumuşattıktan sonra yapmamız gereken şey şöyle bir eskilerden bilenler bilir. Arko sabunlar vardı arkadaşlar. Bu dedelerimizin, babamızın kullandığı. Şu an paketi bende yok, göstermeyeceğim, montajda koyarım. Kesinlikle ve kesinlikle tıraş köpüğü kullanmıyorsunuz. Çünkü tıraş köpüğünün sizin yüzünüze hiçbir faydası yok. Bu şekilde sabunları kalıba basıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir fırça yardımıyla yüzünüzdeki sakalları yumuşatıyorsunuz. Bakın burası çok ama çok önemli. Bu bilgi benim hayatımı değiştiren bir bilgi oldu. Tıraş köpüğünün yüzünüze hiçbir faydası yok. Bunu denedikten sonra inanılmaz faydasını göreceksiniz ve hatta belki de bana teşekkür edeceksiniz. Şöyle hafif bir şey ıslatıyorum. Fazla suyu süzdüm. Şöyle köpük olana kadar. Çok sulu olmayacak köpüğünüz. Çok kuru olmayacak, çok sulu da olmayacak. İdeal köpüğü ben size göstereceğim. Şöyle karıştırıyoruz. Çok susuz olursa hafif ucunu ıslatıp şu şekilde devam edebilirsiniz. Bu kısımda aceleci davranmamanız lazım. Çünkü tıraşın en önemli kısmı bence bu aşama. Ben eskiden ciltte tıraş olurken yüzüm hep böyle sivilce, yara, bere içerisinde kalırdı. Ben de cildimi hassas bir cilt sanırdım. Meğerse cildim hassas değilmiş fakat yeterince sakallarımı yumuşatmıyormuşum. O yüzden dediğim gibi bu bilgi benim hayatımı bir değiştirdi sayılır. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın görüyorsunuz. Bu sabun, yani aldığınız o bir paket sabun şöyle küçük paketlerden. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama 5-6 ay gidiyor yani. Gerçekten minimum 5-6 ay gidiyor. Ben de zamanında inanamamıştım. Bana o kadar gidiyor demişlerdi. Ama gerçekten idare ediyor insan o kadar. Ve çok pahalı da bir şey değil. Bu şekilde sakallarınızı uzun bir süre yumuşatın arkadaşlar. Bu aşamada sakın aceleci davranmayın. Her yönden sakallarınızı bu şekilde yumuşatın. Evet arkadaşlar, sakallarımızı yumuşattık. En son durum bu. Şimdi bunu bir kenara alalım. Makinemizi ıslatıyoruz. İçini de açıp şöyle temizleyelim. Dairesel hareketlerle kullanıyoruz. Oo, bayağı iyi alıyor bu arada. Bu kadar iyi almasını beklemiyordum. Sık sık makineyi yıkamayı unutmayın. Çünkü köpükle kaplandığı için sıkıntı yaşayacaksınızdır. Arkadaşlar şu an ne boyun bölgemde ne yanak bölgemde hiçbir tahriş, hiçbir yanık hissetmiyorum. Gerçekten köpüklü, yani ıslak ve kuru tıraş arasında inanılmaz fark var.
Evet arkadaşlar, sonunda tıraşımızı bitirdik. Yaklaşık 15 dakikalık bir tıraş oldu benim için ve ben bayağı detaylı tıraş oldum. Yani şu an yüzümde pek bir şey kalmadı. 3 günlük bir sakalım vardı yüzümde ama şu an tertemiz. Bir de şimdi size yüksek ışıkta göstereceğim. Çünkü adil olması açısından bir önceki kuru tıraşımı daha yüksek ışıkta yapmıştım. Bir de yüksek ışıkta görelim. Şimdi tıraşımız bitti arkadaşlar. Yüzümüzü son olarak soğuk suyla yıkıyoruz. Soğuk su olması çok önemli. Yıkayabildiğiniz en soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Arkadaşlar son durum bu. Şöyle yaklaşayım. Hiçbir kanama ya da herhangi bir tarih söz konusu değil. Kamerada çok sakallıymış gibi gözüküyor aslında. Yani fazla sakal kalmış gibi gözüküyor ama şu an elime hiç bir sakal, bir kıl tüyü gelmiyor arkadaşlar. Yani normalde ben jiletle tıraş olunca bile şöyle yaptığımda biraz sakalı hissederdim ama şu an o söz konusu değil. Bir tek dürüst olmak gerekirse hafif canımın yandığı yer şu kısımdı. Şu kısımda biraz sıkıntı yaşadım. O da büyük ihtimal sakallarımın uzun olmasıyla alakalıydı. Onun dışında gayet iyi bir sonuç elde ettik. İmkanınız varsa kesinlikle ıslak tıraş olmayı tavsiye ediyorum size. Yüzünüzü hemen kurulamayın. Yüzünüz birkaç dakika nemini alsın. Yüzünüzün nemi kendine gelsin. Ondan sonra size önerim mutlaka ama mutlaka tıraş losyonu sürün arkadaşlar. Tıraş losyonunun, tıraş kolonyasının bin bir türlü faydası var. Tabii ki ciltten cilde değişiyor. Bir kere sürün, faydasını görürseniz devam edin. Ama cildiniz hassassa ve faydasını görmüyorsanız tıraş sonrası özel sabunlar var. Şu an o sabunun ismini unuttum. Ama o tıraş sonrası sabunları yüzünüze sürebilirsiniz. Dediğim gibi eğer bu kolonyalar yüzünüzde sıkıntı çıkarmıyorsa kesinlikle muhakkak deneyin. İnanılmaz bir acı. Bu acıyı size tarif edemem. Ama faydası çok işte. Özellikle sivilce, tarih gibi problemlerin çözümü diyebilirim. Evet sevgili dostlar, kutu açılımını gördük. Islak ve kuru testlerimiz oldu, onları da gördük. Ürünün detaylı bir şekilde incelemesini yaptığımızı düşünüyorum. Aklınızda kalan bir soru olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Açıkçası ben üründen memnunum ve şu anda bu videoyu çektiğim tarihte ürünü yaklaşık bir hafta kullandım. Bir hafta boyunca her gün kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar, çok memnunum. Tabii ki hiçbir tıraş makinesinde arkadaşlar bir jilet deneyimi beklemeyin. Birebir jilet ayarında olmasa da bence ters düz jilet kesimine en yakın tıraş makinesi bu açıkçası. Ve şöyle bir şey var. Şu yanak kısımları arkadaşlar bence jiletten daha iyi alıyor. Ben jiletle ters düz tıraş olurum genelde ki benim sakallarım çünkü çok hızlı çıkar. Yani sabah kesiyorum akşam çıkıyor, öyle bir sakal uzama hızı var. Şu yanak kısımlarını bence jiletten daha iyi alıyor. İlk başta şuralarda bu boyun bölgesinde biraz, çene altı bölgesinde biraz zorlanmıştım. Hafif bir acı vardı ama zamanla cildim alıştı arkadaşlar. Şu an yüzümde kolay kolay bir yara, bere, iz, sivilce izi hiçbir şey yok. Dediğim gibi olabildiğince ıslak tıraş olmanızı öneririm. Kuru tıraşta belki yine cildiniz zamanla alışır ama az da olsa bir tahriş, acı hissediyorsunuz. O yüzden bence benim deneyimlerime göre ıslak tıraş kesinlikle çok daha iyiydi. Özellikle tıraş sabunu ve tıraş fırçasını kesinlikle ve kesinlikle kullanmayı unutmayın. Çünkü sakallarınızın yumuşaması iyi bir tıraş deneyimi yaşamanız açısından çok çok önemli. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Yaşınız genç olabilir. 16-17 yaşlarında olabilirsiniz. 40 yaşında olabilirsiniz. Hiç fark etmeksizin. Bence biraz paranızdan kısın. Paranızı biriktirin. Çünkü cildiniz sizin için çok önemli sevgili dostlar. Ve ileride belki de geri dönüşü olmayan
bir yüz yapısına sahip olacaksınız. Kesinlikle yaşınız özellikle gençken paranızı bir şekilde biriktirin. Cildinizi mahvetmeyin. Jiletleri artık bir kenara bırakın. Yanlış tıraş olmayı da bir kenara bırakın. Size elimden geldiğince nasıl tıraş olunur göstermeye çalıştım. Eğer makine alamıyorsanız da jilet de yine tıraş olurken dediğim gibi anlattığım şekilde tıraşın püf noktalarına kesinlikle dikkat edin. Tekrardan sormak istediğiniz sorular varsa 7/24 elimden geldiğince yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Tüm yorumları okuyacağım. Eğer video işinize yaradıysa lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve beni desteklemek istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.